Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok fazla sordunuz ve istediniz, sen hangi yatırım fonlarına yatırım yapıyorsun diye. Ben de bu konuyu düşündüm ve sizlerle yatırım fonlarımı FIBA Bankası'ndan ekran görüntülü video yaparak paylaşmak istedim. Şimdi videom sizlerle. Evet arkadaşlar, bakın burada AS Ak Portföy Petrol Yabancı Fon Sepeti fonu var. Arkadaşlar bu bildiğimiz gibi petrol fonu. Siz bunu aldığınız zaman dolar bazlı yatırım yapmış oluyorsunuz. Bildiğiniz gibi videolarımda çok fazla sık bahsediyorum. Dolar bazlı, döviz bazlı yatırım yapın diye. Kesinlikle bu arada yatırım önerisi değildir bu anlattıklarım. Sadece bilgilendirme amaçlıdır. İkinci fonum arkadaşlar Ak Portföy Amerika Yabancı Hisse Senedi Fonu. Arkadaşlar bu fon Nasdaq Teknoloji Fonu'dur. Nasdaq borsasında işlem gören hisse senetlerine yatırım yapan bir fondur arkadaşlar. Yine dolar bazlı bir yatırım fonudur. Siz bunu şu anda dolar hala baskılanıyorken Türk lirasıyla aldığınız zaman arkadaşlar ucuz almış olacaksınız ve yükselişte hem kar etmiş olacaksınız hem de dolar arttığı zaman ekstra bir kazanç elde etmiş olacaksınız. Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu. Bu da bildiğiniz gibi yabancı, yine dolar bazlı aldığınız bir fondur. Sağlık sektörüne yatırım yapan bir fondur. HSBC Portföy Değişken Türk Lirası Fonu arkadaşlar. Bu Türkiye'deki hisse senetlerine yatırım yapan ağırlıklı olarak bir fondur ve değişken demesinin sebebi şudur arkadaşlar. Kendi içerisinde Türkiye'den çıkıp yabancı fonlara, yabancı hisse senetlerine giriş yapabilir. Değişken fondur. O anda trend neyse veya bir tehlike gördüğü zaman alıp satabiliyor sizin yerinizde ve bu sayede de sizi aslında zarardan korumuş oluyor. Tacirler Portföy Değişken Fon. Arkadaşlar bu da benim borsa 4400'lerdeyken giriş yaptığım bir fondur. O zamandan beri aldığım karlarım var ve hala satmadığım değişken fon adından da bahsedildiği gibi yine kendisi HSBC HSA kodlu fona göre de yine değişken alsat yapan bir fondur arkadaşlar. Ve uzun vadede baktığınız zaman 5 yıllıkta Marmara Kapital ile beraber MAK fonu ile beraber çok ciddi kar getiren fonlardır. Ve bu arada arkadaşlar ben Marmara Kapital fonundan çıkış yapmıştım. Hala da giriş yapmadım. Uzun zamandır, bilginiz olsun. Burada olmayan fonlar arasındadır. Bir diğer fon arkadaşlar İş Portföy'ün BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeks Fonu. TTE kodlu. Bu da yine benim düşükken girdiğim ve şu anda ciddi karlar elde ettiğim bir fondur arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Türkiye'deki BIST yani Borsa İstanbul'daki fonlara, teknoloji fonlarına yatırım yapan bir fondur arkadaşlar. ZDZ Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon. Bu da arkadaşlar yaklaşık 1,5 ay önce girdiğim bir fondur. Türkiye'de şu anda yoğun olarak yatırım yapan bir fondur ve hisse senetlerinden benim tahminimce geçen hafta yani bir 3-5 gün önce çıkış yapmış bir fondur bu. Çünkü çok ciddi şekilde biliyorsunuz Şiş'te şu anda satımlar gelebilir. Bu yüzden de ben dikkat ettim. %4 civarında Türkiye borsası artış yapmışken %1 verdi sadece ZDS fonu. O yüzden de dikkatli olun derim. Şu anda girerseniz eğer siz büyük ihtimalle zarar edeceksiniz. Çünkü ciddi şekilde şu an şişti. O yüzden dikkat etmeniz lazım. Deniz Portföy Elektrikli ve Otonom Araç Teknolojileri şu anda bir eksi verdi. Bu da yine elektrikli ve otonom araçların hisse senetlerine yatırım yapan bir fondur arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu anda düşük seviyelerde olduğu için girilebilir, yatırım önerisi değildir. Ve işte benim en çok sevdiğim ve favorim, hayran olduğum ve yatırım yapmaktan büyük keyif aldığım ve aynı zamanda arkadaşlarıma da aldırdığım bir fondur. GUM isimli Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu. Bildiğiniz gibi yine dolara bağlı döviz endeksli bir fon ve gümüşle beraber içerisinde yatırım yaptığı bir takım araçlar da var, enstrümanlar da var. Bunu da incelerseniz eğer gümüş fonu uzun vadede ciddi karlar elde edebileceğiniz ve fiyatı artmadan sürekli alım yaptığınızda gerçekten güzel bir şekilde pay adet biriktirip 5 sene 10 sene sonra voleyi vurabileceğiniz bir fon arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yatırım önerisi değildir tabii ki de. Garanti Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon. Bu da arkadaşlar blockchain'den de anlaşıldığı gibi kripto paralara endeksli bir fon. Değişken fon olduğu için içerisinde yatırım yaptığı hisse senetlerini tekrar değiştirebileceğini göz önünde bulunduralım. Şu anda yine eksi vermiş durumda, alınabilir durumda yani, ama tabii ki de yatırım önerisi değildir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunların haricinde
benim yine İş Bankası'nda yatırım yaptığım fonlar var arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum, yine Ak Portföy galiba yabancı emtia fonudur. Bu da yine bütün işte alüminyum, nikel, platinyum gibi birçok değerli madenlere yatırım yapan bir fon sepeti fonu diyelim aslında ve yabancı yine döviz bazlı bir yatırımdır. Kesinlikle yine tabii ki de yatırım önerisi değildir. Bu şu anda artıda olduğu için girilebilir mi? Bir şey diyemem. Yine bir diğer fonum da isimlerini videoma eklerim arkadaşlar. O da enerji ağırlıklı bir yabancı Amerikan borsalarına yatırım yapan enerji fonudur arkadaşlar. Yenilenebilir enerji fonu. Şu anda biliyorsunuz hala popülaritesi devam ediyor. Hala artıdayım. Ben bunları yaklaşık 6-7 ay öncesinden giriş yaptığım için şu anda artıda diyebilirim. Ama şu an girerseniz zarar etme şansınız var. Çünkü belli bir olgunluğa erişti zaten. Şu anda şişti. Dikkatli olmanızı öneririm. Ama tabii ki yine tekrar söylüyorum, yatırım önerisi değildir. Şimdi arkadaşlar FIBA Bankası'ndan nasıl fon alırız bunu göstereceğim. Kendi içerisinde yapmış olduğu böyle bir semboller var. Çok basit semboller. İşte fon market, borsa market vesaire vesaire diye. Buradan fon markete tıklıyorsunuz, giriyorsunuz ve sayfayı açıyorsunuz. Burada arkadaşlar fon kurucusuna hangisi ise eğer fon kurucusu bunu seçiyoruz. Örnek bakın burada bir sürü fon var. Mesela diyelim ki hadi Ak Portföy Amerika yabancı hisse senedi fonu. AFA arkadaşlar son bir ayda gördüğünüz gibi eksi sıfırda. Yani hemen iştahımız kabardı. Tam bir alım yerinde arkadaşlar şu anda. Bakın burada son 3 ayda %47 vermiş. Son ayda hareketsiz. Alınabilir. Yatırım önerisi değildir. Ben alırım yani, affetmem. Arkadaşlar burada al diyorsunuz. Şu anda arkadaşlar sipariş veremediğimiz için bu tabi görünmeyecektir. Al dediğiniz zaman burada işte adet ve miktar çıkıyor. Siz adet değil arkadaşlar. Kaç paralık almak istiyorsanız fiyatını girin ve o şekilde almayı deneyin. Çünkü örnek veriyorum, siz diyelim ki işte 10.000 tane almak istediniz. Fiyatını da şu an tamamen sallayacağım. 500 liralık mesela almak istiyorsunuz ama 10.000 adet girdiniz. Burada diyelim ki adet girdiğiniz için bu 2 gün sonra alınacağı için 11 ile 1 arasında sipariş verdiğiniz zaman arkadaşlar ertesi günkü fiyattan size hesabınıza geçeceği için şu fiyat arttığı zaman diyelim ki siz 10.000 tane adet girdiniz ve hesabınızda 500 lira para var. 520 lira olduğu zaman burada bir sıkıntı olabilir. Alacağınız kadarını yani alamayabilirsiniz. O yüzden 500 TL'lik girin. O anki fiyat neyse o pay adetinde size adet verir. Diyelim ki çarptı adetini 498 liralık çıktı diyelim ki. O 2 lirayı size geri iade eder. Bu şekilde alabilirsiniz. Arkadaşlar FIBA Bankası'yla hiçbir sponsorluğum yoktur. Hiçbir şekilde reklamasyon veya bir sponsorluk anlaşması yoktur. Tamamen bilgilendirme amaçlı yapmış olduğum bir videodur arkadaşlar. O yüzden de oluşabilecek zararlardan veya herhangi bir şeyden, sorundan ben sorumlu değilim. Bu şekilde bilgilendirme yapmak istedim arkadaşlar. Güvenli çıkış yaparak da videomuzu sonlandırıyoruz. Arkadaşlar umarım videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Bu tarz videolarımın gelmesini istiyorsanız lütfen, çok zor değil ve sizden bir para talep etmiyorum. Destek olmak için abone olun ve beni Instagram'dan, TikTok'tan takip edin. Lütfen rica ediyorum. Aynı zamanda bu videoyu izlemesini istediğiniz arkadaşlarınıza da gönderin. Hatta bir de videomun da etkileşiminin artmasını istiyorsanız da beğen butonuna lütfen tıklayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.